Defne, son albümden hangi şarkıyı söylemek istersin? Yaz tatili gibisi var. Evet. Ya. O zaman hep beraber, onu hep beraber söyleriz. ilgisi var mı? Parça Hadi gel. Bu şarkının aranjesini yapmadan bir gün önce Evet. bir İrlanda filmi izledim. Kemancılar, gaydacılar falan. Evet. Bir keman solo attım ona tabii. Falan İrlanda tansiyonları falan böyle. Vallahi. Çok güzel. Çok. Hadi başla. At çantanı bir yerlere, 3 ay bakma yüzüne. Hey. Tatilde de çalış diyenin çok da şey yapma sözüne. At çantanı bir yerlere, 3 ay bakma yüzüne. Aynen. Tatilde de çalış diyenin çok da şey yapma sözüne. Önce kumdan kale yapalım, sonra bir güzel yıkalım. Önce hangimiz daha uzağa atlarız, haydi iskelenin başından koşalım. Yaz tatili gibisi var mı? Oyun, deniz, güneş, kum. Sanki birisi okul mu dedi, ben 3 ay kadar yokum. Yaz tatili gibisi var mı? Oyun, deniz, güneş, kum. Ya Birisi okul mu dedi? ben 3 ay kadar yokum. Yaz tatili. Yaz tatili. Bebeğin çok tatlı ama biz ikimizin şarkılarından birini söyleyelim. Bunu Macera. beraber söyleriz. Macera. Aa, sözlerini Defne yazdı. Aa, onu Melisa söyledi. Macera çok güzel. Sen Neyse söyle. mi söyledin? Evet. Tabii Melisa da Emre söyledi. Hoca'nın kızı söyledi okulda gösteride. Çok güzeldi gerçekten. Öf. Her an yeni bir... Hit ya bunlar. Bu Defne'nin sözleridir bunlar. Aa, Her Hikayesi çok an güzeldir, yeni bir anlatabilirim. macera. ay ne güzel. 9 basamaklı merdivenler var. Sahanlık Evet. var. Başka bir 9 basamak geliyor. Evet. Ama o kadar coşkulu girdim ki okula. Çok keyifli. 4 basamak birden atladım. Evet. Atladım, teker teker çıktım en üst 9. basamağa. Evet. Bir an bir durdum böyle. Şöyle Ne yapıyorum geriye ben? baktım. Bir basamak aşağı indim. Ee? O do, fa, sol, la, si, do, re, do. Hadi 1, 4, canım. 5, 6, 7, 8, 9. Hadi canım. Sadece bunu kaydettim telefona. Hatta şöyle kaydettim. İşte bu yeni bir şarkı deyip kapat. Akşam Defne ile okuldan sonra. Şarkıya dönüştü. Evet, dedim ki bir tema yazdım. Buna bir söz yazar mısın dedim. Hemen dedi ki her an yeni bir macera dedi. Şaka gibi Hemen hocam. yazdık. Ya 5 dakika falan sürdü. Ben hazırım hocam, kayıttayım. Süper, harika. Her an yeni bir macera. Sırada ne var acaba? Bir uçurtma bulutlara, bir kayık okyanuslara, bir kuşun kanadında, bir balığın sırtında. Yeter ki koşalım uzaklara. Bir fırça var sol elimde, güzel bir şarkı dilimde. Boyarım dünyayı 7 renk notayla, bir tuval ve bir palet, bir gitar, bir trompet. Yeter ki dalalım rüyalara. Şahanesiniz hocam. Biz başlıyoruz ağır ağır o zaman. Tamam, Arkadaşlar haydi. bugün şahane konuklarım var. Yani gerçekten yıkılacaksınız. Bir saniye gözünüzü buradan ayırmayın. Efendim sizleri öncelikle İlhan hocamla çalıştırmak istiyorum. İlhan Çınar kendisi nasıl diyeyim, öğretmen mi, radyo sunucusu mu, Estağfurullah. besteci mi, müzisyen mi? Ya gerçekten müthiş insanlar, müthiş bir yetenek tanıyacaksınız. İlhan hocam hoş Üstadım. geldiniz ve tabii ki kızı da burada. Hepinizi tek tek tanıyacağım, tüm çocukları tek tek tanıyacağım. Hocam başlayalım, biraz anlatın kendinizi. Emre hocam çok güzel. Burada olmak harika. Teşekkür ederim. Sizinle olmak harika. Ben İzmirliyim. Bu kadar mı 18 hocam ya? Evet. Müzik eğitiminizi alın. Ya kıyamam. Ben 19 yıldır müzik öğretmeniyim. Güzel Sanatlar Lisesi okudum İzmir. Sonra Buca Eğitim Fakültesi müzik öğretmenliği okudum. Şu askere gidip geldim, öğretmenliğe başladım. Bir sene stajım bitti. Sonra
Şimdi çalıştığım kurumla Evet. Ekin Koleji ile beraberiz. Ekin Koleji'nde işte. çalışmaya 18 yıldır evet beraberiz. Hocam ama kariyeriniz bu kadar değil yani. Sadece müzik Değil, öğretmeni çeşitli evet çeşitli dönüm noktalarını iyi değerlendirdim diyebilirim. Yani şans da yanımda oldu. İyi insanlarla karşılaşma şansım oldu. Çünkü ben öğretmenliğe çok tesadüf başladım. Hatta hiç Nasıl tesadüf başladınız? Ya şöyle kariyerimde hiç böyle bir müzik öğretmenliği yapmak gibi bir fikir yoktu. Çünkü ben Mendelssohn Keman Konçertosuyla mezun oldum okuldan. Çok iyi seviyede bir müzisyendim. Kemancıyım aslında. Ondan sonra hep akademisyenlik hayalim. Ama şartlar bir şekilde olmadı. Yani yüksek lisansı bıraktım ben. Ondan sonra Yüksek lisansla bıraktınız. bıraktım. Yüksek lisansı bıraktım. Neden bıraktınız o sırada? Bir sürü sebep olabilirdi. Yani öğretmenliğe geçiş oluyor çünkü ondan Evet sonra. biraz ya şartlar biraz tam hatırlamıyorum ama bir yandan öğretmenliğe başlama ihtiyacı hissettim. Yaş çünkü 22-23 olmuştu. Yani para kazanmakla ilgili bir dert vardı. O dönemler 6 gün sahne alırdım. O sahneler de bu arada yani keman çaldığım, Napoliten, Gypsy Jazz falan çaldığım sahneler. Öyle sahneler. Ne İzmir'de mi? Tabii Cumba Restoran mesela. Manisa yolundaki. Alsancak'ta Miko vardı. 3 gün orada çıkardım. Evet. Geçen anlatıyordum Miko'da çıkıyorduk. Pamukbank'ın sokağında dedim. Ya Pamukbank mı kaldı ya? Düşün. Hani o kadar kafa. Evet, Pamuk artık- Bank yok Ya, aslında. evet. O kadar. Ve ben tabii nişan falan da olunca o dönemde yani dedim ki hani para Öğretmen olayım. evet falan. Ondan sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde Aydın'da keman öğretmenliğine başladım. Aynı hafta çok tesadüf bir arkadaşım burada bir kolejle görüşüyor. Biz erkek müzik öğretmeni arıyoruz. Genç olsun biz yetiştirelim diyorlar. Beni aradı. Ben de dedim ki ya ben şimdi yüksek lisans bitmek üzere zaten dedim. Haydi Ne işim bakalım. olur benim öğret falan. Kolej dedim. Yanında Ebru Moralıoğlu vardı. Selçuk'taydık. Arabayla dönüyorduk. Akşam Marmaris'te konser vardı bizim kuartet konseri. Ebru İzmir'e gelene kadar oğlum ara. Oğlum laf dinle. Bu işler öyle olmaz falan. Git bir görüşmekte bir sakınca yok falan. Ben hakikaten aradım. En sonunda Ebru'nun ısrarıyla Işıkkent yokuşunda aradım ya. Selçuk'tan beri ısrar etti. Aradım dediler ki CV gönderin bakalım. Ben de dedim CV mi? Yok kardeşim dedim görüşecekseniz. O kadar. İyi tamam deyip bana bir randevu verdiler. Şimdi müdür hanımla konuşuyoruz orada. Müdür hanım kim? Nilipek'in annesi. Zeynep Hoca. Evet. O zamanlar hatta bana derdi benim kızım da müzikle ilgileniyor falan. Nilipek ufaktı tabii o Olaya zaman. bakın Ya ya. tabii çok büyük müzisyenler oldular. Hayranlıkla acayip. takibi. Zeynep Hoca'ya selam olsun emekli oldu. Zeynep Hülagü. Böyle bir saat kadar hoşbeş ettik. Ya dedi emin misiniz dedi burada bir sürü kariyer var. Portfolyomu götürdüm çünkü Evet. konserler. Öğretmen olmak istediğine emin misin dedi. Aslında değilim dedim yani. Ben hani Ebru ısrar etti diye geldim. Beni genel müdürün yanına götürdü. Dedi ki tanıştırayım yeni müzik öğretmenimizi dedi. Bu kadar. Yani ben ve bir kural varmış. Cep telefonu o zaman kapatılırmış okulda. Dolapta duracak. Evet. Öğlen bir açtım 20 cevapsız. Eşim arıyor o zaman. Arkadaş neredesin sen diyor. Ben dedim galiba işe başladım. Aman Allah. Tabii tarih 18 Ekim 2006. 2006. İşe başladım. Bir de ben bir işe başlayınca artık yani çok titizlenen birisiyim. Repertuarımın olmadığını fark ettim çocuklar için. Çocuklar için. Ve özür dilerim. Bizim üniversitede en önemli derslerimizden bir tanesi eğitim müziği repertuarı ve maalesef bir dönem sadece ve bir çok motive olarak girdiğimiz bir Siz ders hocam değildi. hangi okul mezunusunuz? Buca Eğitim mezunuyum. 9 Eylül Üniversitesi. 9 Eylül Üniversitesi. Öğretmenlik Buca mezunuyum. Öğretmenlik mezunusunuz. Süleyman hocamdan özür diliyorum buradan. Süleyman Kıvrak'tan. O da İzmir'in efsane hocalarındandır. Çok selamlar. Eğitim müziği repertuar dersimize o girerdi. Gerçekten motive değildim ama kıymetini gerçekten öğretmen olunca anladım. Zaten öğretmenlik biraz öğretmenliğe başladıktan sonra öğrenilen bir meslek. Okulda öğrenilecek bir şey değil. Ben yazmaya başladım Emre hocam. Ne yazmaya başladınız? Repertuarım yoktu çünkü. Aa, Diyorlardı ki önümüzdeki hafta işte örnek veriyorum yerli malı haftası ile ilgili etkinlik var. Şarkı bende yok. Ben geçiyordum ne yapayım hemen birinci sınıf, ikinci sınıf. fıstık yalnız yorulmasın ayakta. Kuzum hadi gel otur. Biraz sonra tek tek alayım size olur mu canım benim? Boş Canım boşuna benim. ayakta durma. İşte atıyorum yerli malı haftası diyor. İşte repertuar yok. İnternet de şimdiki gibi değil o zaman. Evet. Ne yapayım ben ilkokul 1 giriyordum. Yavrum söyleyin bakalım. Fındık fıstık ne kadar güzel falan. Böyle şarkılar yazmaya Şarkılar başladım. yazmaya başladınız. Yazıp atıyordum. Atıyordum. O kadar düzensizdim ki gerçekten. O dönemler. Tabii. Günlerden bir gün bir şey mi söyledik? Böyle bir hedef yok galiba çünkü. Yok başlangıçta. tabii, Yani evet. siz bir anda böyle işin içine düştüğünüz için. İhtiyaç ne var. yapacağım Çocuklara bir şey diye. yapmam lazım. Evet biraz öyle oldu. Evet hocam. Bir gün ne oldu biliyor musunuz? Okula bir çekim geldi buraya Ekin Koleji'ne bir çekime Evet. geldiler belgesele.
Dediler ki İlhan hocam seni şu 4 el piyano çaldırıyorsun ya çocuklara dediler. Ben çünkü hep oda müziğini çok sevmişimdir. Çocuklarda da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Birlikte çalmaları. Evet. Yani aynı tempoda buluşmaları, entonasyonda birlikteliği. Ya önemli olan aynı tempoda çalabilmeleri yani. Bu çok önemsediğim bir şey. Dolayısıyla ilkokuldan itibaren hep yan yana çaldırırdım çocukları. Ekstra bir kemancı varsa yanına kesin piyanist koyardım. Seviyeleri neyse ona göre onlar için notalar yazardım. Basitleştirirdim falan. 17-18 kişilik orkestralar falan çıkarmıştım. Kemancılar, Hocam okulda mı gitaristler. yaptınız Okulda. Hatta bir piyano şarkısı yazmıştım. 4 el piyano için. Çekime geldiler, dediler ki hocam şey var mı? Bir şey çaldırabilir misin çocuklara? Onu da çekelim dedi. Yoktu yani. Hemen ikizler vardı, Doğa ile Deniz, 2. sınıf öğrencisi. Yavrum dedim gelin hemen falan. Geçtim Sibelius 3 o zaman kullanıyorum. Tık 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 tık. Bir sayfa bir 4 el yazdım. O anda. Çocuklar da adını Baloncuk koydular hatta. Çaldılar, çektiler, ettiler. Aradan yıllar geçti. Belki de 7-8 yıl. Abdullah Efe Kapçı diye öğrencim vardı. Gene ilkokul 3. Piyano konser yapacağız çocuklarla. Bizde hep 3. sınıflarda piyano konseri olur. Melisa da yakında çıkar. Baharda bahçede falan yaparız böyle. Tamam. Çocuğa dedim ki seviyesiydi. Yavrum sen de dedim biz 4 el çalalım. Gel ikimiz çalalım dedi. Ben de dedi bir tane şarkı var. Öğretmenim bana verdi dedi. Getir onu haftaya dedim çalışalım. Abi Sizin parça okuldan mı benim çıktı? nota çıkmış dışarı. Baloncuk. Dolaşmış İzmir'de bir vakit. Bir piyano hocasının eline düşüyor. Efe'ye çaldırıyor. Bende var o notayı. Yani o kadar dağınıktım. Öyle söyleyeyim. Hocam ne zaman topardınız bunları? Toplam kaç şarkı var şu anda çocuk şarkıları? Çünkü İlhan Hoca'nın bence en önemli özelliği şu anda internete girip işte Apple Müziğe, Spotify'a İlhan Çınar yazdığınız zaman birçok albümle karşılaşacaksınız ve bunların hepsi ya gerçekten çok güzel besteler. Mutlaka dinleyin. Çocuğunuza dinletebileceğiniz kalitede besteler. Yani Evet, sadece çocuklar için. şu an YouTube'da hocam şey var hani çocuk şarkısı dediğiniz zaman aslında böyle bir pandomim içeren çocukları Biraz. 2 yaşı çocuğunu ekrana tutmak Biraz için maalesef, yapılan evet. şarkı var. Fakat İlhan Hoca'nın besteleri gerçekten çocuk şarkıları. Hani bizim 90'lı yıllarda okullarda duyduğumuz o kaliteli şarkı kalitesinde Ha, şarkılar. estağfurullah, O yünden evet. çok değerli. Ne zaman topardınız bu besteleri ve toplam kaç 2019. şarkı? 2019. Ya şu anda kayıtlı olan 50'ye yakın şarkı var. Yani notasıyla, düzenlemesiyle kaydedilmiş şekilde. Sosyal mecralarda paylaşılmış şekilde. Ama tabii geriye dönüp baktığım zaman yani albüm yapmaya karar verdiğim zaman ekip arkadaşlarım, arkadaşlar benim eskiden yazıp da hiç hatırlamadığım ne şarkılarım vardı. Bilmeceyi bir arkadaşım hatırlattı mesela. 2011'de Yapmayın bir ikinci ya. sınıf gösterisi için yazmıştım. İkinci sınıfta çocuklar şarkı söyleyecek. Bir de mesela şöyle şeyler gözetiyorum ben ilkokul gösterilerinde özellikle. Mümkün olduğu kadar eşit bir şekilde çocukların sesinin çıkmasını istiyorum. Bir çocuk biraz geride kaldı mı bir küçük minicik bir seyirciye bir laf söyleme. Bir minik sunuculuk. Bir davet orada. Şimdi falanca öğretmen gelsin. Yani mümkün olduğu kadar ilkokulda ve 1, 2, 3, 4. sınıfta zorunlu gösteriler vardır müzikte, Evet. dansta. Oradan seçiyorum, belli oluyor. Bu spesifik bir alan. Her insanın yapabileceği bir iş değil ama bazı insanların, biraz öğretmenlik anlayışım da odur benim. Bazı insanların bu spesifik yeteneğini daha yukarıya çıkarabilmekle ilgili bir görevi vardır bence müzik öğretmeninin. O yıldızı keşfetme o sınıf içerisinde. Rengin öyle bir çocuktu mesela. O 23 Nisan şarkılarını kaydettiğimiz öğrencim. Bu öğrencilerim keza öyle. Şimdi içeride çok Evet. yetenekli çocuklar da var hocam. Sohbetin en güzel kısımları. Tamam, hem doğru müzik söylüyorsun. katalım hem Katalım. sizden katalım. Hocam bestelerinizi dinleyelim bugün. Olur. İnanılmaz beste. Bu arada bestelerden ödül almışlar var hocam. Ondan da bahsedin. O kadar mütevazi ki İlhan hocam hiçbir şey anlatmak istemiyor. Müzik yapmakla ilgilenmek istiyor. Ödüller neler hocam? Estağfurullah. Lütfen anlatın. 2019'da bizim Özge Hanım var, müdür biliyorsunuz Evet, okulda. biliyorum. O bir projeyle geldi okula. Bizim okula geldiği ilk yıldı. Cinali kitaplarını Hayır hatırlarsınız. bilmem mi? 36 yıl çocukların Olağanüstü. okuma şeyine arkadaşlık etti. Biz Yolculuğuna başladık Biz evet. arkadaşlar. Cinali Eğitim ve Kültür Vakfı vardır Ankara'da. Biliyorum. Çok enfes bir yer. Gittim. Yerlerine de Harika değil mi? Çankaya'da. Aynen. Onlar bir vakıfla tekrar Cinali kitaplarını hareketlendirmek. Biraz babalarının rahmetli Rasim Kaygusuz'un anısına daha işte böyle bir şey yapmak istiyorlar. Bir official Cinali şarkısı yarışması açtılar. Benim tabii haberim yok böyle bir şeyden. Özge bana dedi ki müdür Özge Hoca, İlhan dedi ya şu yarışmaya da katılsak ya okulda o kadar Evet. Cinali projesi yapıyoruz falan. Doğru. Ben de tabii yani çok şey yapmadım. Ha yaparız falan filan dedim. Ya bu nasıl rahatlık hocam? Gerçi biraz öyle oldu. Hatta böyle bir de yeni tanışıyorduk. O zaman yeni gelmişti bizim okula. Evet. Böyle o da bana şimdi olsa tepeme biner tabii ya. Evet. Tamam, ben o söylemeden ben yaparım ayrı da. Evet. O zaman o bir söylüyor, ben bir kaçıyorum. Valla 10-15 gün falan kaldı yarışmaya. Odasına çağırdı bir gün, İlhan dedi. Ya Allah aşkına Yap bir şu şarkı yap ya dedi. Ne yaptınız hocam? Kapıdan çıktım. Baktım 1. sınıflar gidiyor böyle.
Bunlar merdivenden yukarı çıkıyor. Dedim ulan kim bilir hangi derse gidiyorlar? Kodlamaya mı gidiyorlar, resime mi gidiyor? Ne kadar çok dersi var bu çocukların ya. Şunu öğreniyorlar, bunu öğreniyorlar, şunu yapıyorlar, onu ediyor. Ama bunların hepsinden önce okuma öğrenmeleri lazım. Tamam. Gittim, Özgürcüğüm şu kitapları versene bana. 8 tane kitabı üst üste koydum. Tamam. Ondan sonra o akşam şarkıyı yazdım. Nasıl Yani bir oraya şey? gittim, matematiği zor söyler miyiz? Cinali söylemek isteyen var mı aranızda? Kim söylemek ister Cinali? Defne? Hadi gel beraber söyleyelim. Hatırlayan var mı Cinali? Hadi gel. Gel hadi söyleyelim. Böyle spontan çağıralım bütün genç çocuklarımızı. O akşam kaydettim, evet. Ay. Şarkıyı kaydettik, rengine söylettim o zaman öğrencim. 3. sınıf öğrencisi. Gel söyleriz beraber, hatırlarız. Beraber söylersiniz. Hatırla bakalım Defne. Aynen öyle, yaparız Dur yaparız. sana da bir kamera ayarlayayım Defneciğim. Matematiğin zor problemleri. Defne sizin kızınız değil mi? Kızım evet Defne. Kaç yaşındasın Defne? Bu mikrofon senin. Nisan'ın Şimdi elinde tutarak şey yap sonra bana bırak. Nisan'ın 1'inde 11'ime girdim. Müziğe ne zaman başladın? Ben doğduğumdan itibaren. Biraz öyle oldu. Ben hatırlıyorsam 4 yaşındayken bir kere Bir Kedası Aa, Bir Kedası diye bir şarkı stüdyo şey kaydımız var yapmıştı. ilk, evet. Stüdyo kaydı. Böyle çok tatlı bir şekilde sözleri tam bilmeden söylemiştim. Ay, çok güzel. Stüdyo kayıtları yapardık böyle yarım yamalak. Onun o söyleyeme işlerine falan bayılıyordum ben. O da çok kulağında bu kadar kulaklık. Çok Dünyanın en güzel şeyi ya. Mükemmel. Dünyanın en güzel şeyi. Ondan sonra gelişti öyle mi Defne? Evet. Şimdi artık bayağı sahne alıyorsun. Hatta dün bir konseriniz vardı dün, hocam. dün bir müzikal vardı. Ondan Defne- bahsedelim biraz sonra. Ba- Orada dans- solist miydi? Dans herkes dans galiba. grubundaydı. Dans Dans grubundaydı. Dansıyım. Şu Cinali'yi bir söyleyelim mi? Hadi yapalım. Tabii ki. Çok Son teşekkür ederim. 2, Dur, dur, 3, 4. Matematiğin zor problemleri, coşkun akar Anadolu nehirleri, fende bekliyor deney tüpleri, kafiledir çocuk şiirleri, insan hakları, vatandaşlık, eskidendi o büyük krallık, oyun, dans, müzik tam sırası, yabancı değil üstüne cabası. Dur bakalım daha 1. sınıftasın. Hadi canım. Şu kitabı al önce bir oku bakalım. Nedir o kitaplar? Cinali Atabak, Cinali Atabak. Cinali topu at, Cinali topu at. Cinali'nin topacı, Cinali'nin topacı. Cinali'nin kuzu kara gözlü kuzusu, Cinali okulda, Cinali okulda. Cinali parkta, Cinali parkta. Cinali'nin topacı, Cinali bahçede. Cinali gezide. kır gezisinde. Önce Ne, bu unutmuşum. derslere girmek için ne öğrenmemiz lazım? Okuma öğrenmem. Okumayı da Cinali Cinali. yapıyoruz. Bravo tatlım. Çok tatlısınız. Ben unutmuşum. Şarkı birinci sözleri. oldu hocam. Yarışmanın birincisi oldu bu şarkı. Ve ben Muammer Sun'la tanıştım Ankara'da. 2019 Ekim ayıydı. Final konserine gittik. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Korosu söyledi. Atilla Çağdaşdeğer, Mustafa Apaydın, efendime söyleyeyim Çiğdem Aytepe, Erdal Tuğcular, Salih Aydoğan. Bizim çocukluğumuzun hocaları yani. Evet. Hocaların hocası. Evet. Ve jüri onursal başkanı Muammer Sun'du. Yani Müthiş. Cinali Eğitim ve Kültür Vakfı yöneticileri bu kadar all star bir jüri toplamışlar. Müthiş kamera görüntüleri jüri çalışmalarından. Şarkı birinci oldu ve Muammer Sun bana dedi ki rahmetli Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Dedi ki İlhan hocam sakın dedi çocuk şarkısı yazmayı bırakma. Ya Evet. müthiş hocam Evet. ya. Çok başka bir stilin var dedi. Herkesten çok başka düşünmüşsün. Tabii ister istemez. Cinali didaktik bir karakter. Okuma öğretiyor. Biraz şarkılar, çok güzel şarkılar vardı. Mesela ikinci olan şarkı Mustafa Hoca'nın şarkısı. Yani, peki bu dönemlerde çocuk şarkıları albümleriniz çıkmış Yok, mıydı? daha yoktu. Daha yoktu. Onlar hep üst üste gelen Üst şeyler o üste. zaman. Çünkü Muammer Hoca'nın bana bu tavsiyesi beni çok gaza getirdi. Motive etti. Çok. Cumhuriyet Halk Partisi bir şey açtı. 100. yılında 23 Nisan şarkıları yarışması Evet. açtı. Ben o zaman Rengin'le şarkılar kaydetmeye başladık biz. Tamam. Yeni Rengin okuldan öğrencim. Lale Rengin öğrencisiniz. Atilla. Dün çıkan son albümümüzde birlikte söylediğimiz öğrencim. Evet. Dün bir 23 Nisan albümü çıkardık. Bu arada dün çıkmış albüm. Dün evet. Nisan'da 2 albüm yayınladı. Ay ne güzel, Evet, çok güzel. harika. İnşallah bu videoda 23 Nisan'da yayınlanacak. İnşallah. Ay, İnşallah. harika ya. Kutlu olsun vallahi canım çocuklar ya. Kesinlikle. Rengin'le şarkılar kaydediyorduk. Bir tane bir tema yazdım. Nasıl Çok bir tema hoşuma hocam? gitti. Hatta orkestral numaralar vardı. Fa pedal tutar ilerler. Ve bunu biraz ders çalışmakla alakalı falan. Biraz
olumsuz sözleri vardı. Gene mi çalışacağız ya? Gene Ha, mi gene ders mi yapacağız? çalışacağız? Ben biraz çocuk gözünden bakmayı seviyorum. Rengin dedi Çok ki güzel. bu müzik bu sözlerle olmaz dedi. Öğrencim. Bu dedi çok açık, bu bahar şarkısı dedi. Bu 23 Nisan anlatıyor dedi. Evet Rengin haklısın dedim. Güneşin parlayan ışığı düşüyor odamın içine. Sabahın ilk havasını ne güzel çekmek içine. Baharın en güzel gününü yaşamak en büyük mutluluk. Hadi gel ve tut elimi, o kadar güzel ki dostluk. 23 Nisan benzersiz bir an, Hem barışla hem kardeşçe el eleyiz tüm vatan. böyle. Şarkı birinci oldu usta. Ben de şu an birincileri. Yani İbrahim Yazıcı, Burhan Şeşen, Melike Demirağ, Erdal Erzincan Oo, bu çok sefer kadro kıymetli bambaşka. bir jüriydi. Ama tabii Ankara'ya gidemedik ya. Online yapıldı pandemide törenler. Pandemiye mörenler. denk geldi. YouTube'da var şey. Aha. Eşim de katıldı o yarışmaya. Onun şarkısı 4. oldu. Eşiniz de mi katıldı? O da müzik öğretmeni. Ben Ben onu çok teşvik ettim. Çünkü yarışmayı uzattılar pandemi yüzünden. daha Ve çok şarkı bir katılmaya besteci başladı. bir şarkıyla katıldı. Ya yaz şuna bir tane, yaz şuna bir tane diye Evet. diye. Şey değil mi? 23 Nisan ilk aşktır. 23 Nisan ilk aşktı. Öylesi hiç yaşanmamıştır. Israr ettim. da annenin şarkısı. Evet evet. O da var albümde. O da var. onu da Bütün 23 Nisan. evet evet. Hikaye böyle. Arka arkaya geldi Ama sonra. daha başka ödül de var. Ankara çok 2024'te bir tane var değil mi? 2024'te ama asıl bence 2022 benim çıkış yaptığım şey. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açtığı 23 Nisan 102. yılında 23 Nisan Söz ve Beste yarışması. Çocuklar için bir yarışma. Ondan sonra bir piyano dersinde yazdım. Dedim ki Kaan'a kalk dedim, Kaan bir şey çalamadın dedim. Tam böyle oturacaktım. Düştüm piyanonun üstüne. Nasıl? Kaanların evde. Yani babası Koray arkadaşın çok selamlar. Düştüm böyle. Ama sol majyedi düştüm. Yani böyle. Çok Kalk dedim şunu bir göstereyim sana. Aa ne güzel oluyor ya falan. Hoşuma gitti yani böyle. Evet. Falan. Kaan da diyor ki çok abi çok sevimli adam. Yani bir şey gösterecektim 5 dakikadır kendi kendine çalış. Dedim ki Kaan şunu bir kaydet falan. Kaydedim eve gittim. 36 saniyelik bir kayıt. Bir eskiz yani. Evet. Eve gittim. Eve gittim usta yazdım. 2 dakikalık bir AB yazdım. Ertesi gün Elvan bizim orkestranın solistidir. Bir kamu personelidir aynı zamanda. Evet. TBMM'den yazı gelmiş, resmi yazı. 23 Nisan dağıtım yerlerine şarkı yarışması, Evet. beste yarışması. Bana attı. Hani sen de yarışmalara giriyorsun, Hadi o ödülleri zaman. var. Ondan sonra 1 saat geçti aradan. Rengin bizim okuldan ayrılmıştı. Babası Kaan, Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı mezunudur. Sevgili Kaan aradı. Ya İlhan dedi yok mu proje? Çocuk özledi seni dedi yani. Oo. Evde İlhan hocam da İlhan hoca. Patlanarak. Dedim ki Kaan dedim ben Hazır. seni 1-2 gün arayacağım dedim. Hemen müzik odasına gittim. Yazdım abi şarkıyı. Bütün besteyi bitirdim. Akşam arkadaşlarla oturuyoruz Karşıyaka Çarşı'da. Ondan sonra ben tabii aklımda şey var. Falan, neyin var falan. Neyin var? Niye konuşmuyorsun? Ya bir şey yok kardeşim diyorum. Bir şey var sende. Bir haller var. Haydi Bilmem ne. bakalım. Ya yok bir şey yok bir şey. Bir anda şey dedim. Atamın yolunda yılmadan yürürüm ben gidiyorum dedim. Allah Allah. çok Direkt ciddi. terk edilsin. Terk ettim ortamı. Sonra? Hemen telefonda kaydediyorum. Bak geri vitese takmışım duvar dibine. Dit 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 diyor. Egemen bir değil milletin dit dit dit. Hemen eve gittim. Çok tatlı. Sıfır Hocam o sıfır. şarkıyı söyleyin. Ne olur Çocuklarla şarkı? söyleyelim. Hadi gelin gelin. beraber. Hadi gelin. Kaç kişi geliyor? Abi bir Türkiye birincisi oldu şarkı. Çocukları tanıyalım mı? Önce Tanıyalım, iki hadi, saniye. harika. Çocuklar bu sizde elden ele. Kim kendini tanıtacaksa onunla başlayalım. Herkes kendini tanıtsın. Kaç yaşında? Ne yapıyor? Başla Evet. başla. Sen başla. Ben başlıyorum. Ben Duru. Duru. İkinci adımda Mira. İstediğiniz gibi hitap Tamam. edebilirsiniz. Duru Mira. Ya da benim gibi Demede diyebilirsin. Evet. Duru Mira Demir. Duru Mira Demiroğlu için Demede. İlhancı bana Demede diye sesleniyor. Bazen de Demode diyor. Çok güzel. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 7. sınıfa gidiyorum. 7. sınıfa gidiyorsun. Barış'la aynı sınıftayız. Ne zaman başladın şarkı söylemeye? Ne zaman başladım şarkı söylemeye? Aslında benim babam bağlama çalıyor ama çok güzel. profesyonel çalmıyor. O yüzden ben aslında doğduğumdan beri babamla birlikte şarkı söylemeyi çok seviyordum. İlkokulda başka okuldaydım. Ortaokulda Ekin'e geçince İlhan Hoca o zaman 5A'daydım. İlk derste beni fark etti. Ve şiir gecesi çok büyük bir proje yazıyordu o zaman. Liseli abilerimizle ablalarımızla oynayacaktı. Okul seçmelerinde de
yer almıştım. O şiir Bunun özür dilerim tatlım. Bunun müthiş bir grup. 7. sınıf. Beni çok heyecanlandırdı. 5. sınıfa geldiklerinde. 5'te bana geldiler. Ben aslında bir şair öyküsü yazdım ve çok büyük laflar ediliyor. Öyle mi? Şairler öyle acayip falan bir şey. Çocukların öyle bir enerjisi var ki dedim ki ben bunu Değiştireyim. al aşağı edeyim ya dedim. O kadar güzel ki. İşte Nazım der ki senin adını kol saatimin kayışına tırnağımla kazıdım der. Piraye diyor ki hı evet diyor. Ve Bu bir oyununuz sizin. bu bir oyun. Evet. YouTube kanalında var bu. Bir tuhaf bir şairlik diye. O çocuklar evet büyük çoğunluğunu 5. sınıflardan aldım. Harika. Bir Aziz Nesin de mesela bu tayfa bir Aziz Nesin'le giriş yaptı. Müthişti yani. Bilmiyorum girdim ama. bindiği dalı kesenler, Ha, otomatik onlar. öksürüğe göre esenler, çabuk kırılıp küsenler. Merhaba, merhaba, merhaba. Kendi yağlarıyla kavrulanlar, el kapılarına savrulanlar. Hepinize merhaba. Dönme dolaplar, çarkı felekler, sayın dönek. Bay Fırıldak, sana da merhaba. Daima eğlenceler. Biraz daha ileri İleri gitmesek gitmesek miciler? miciler? Ben demiştimciler. Neme Neme gerekirciler? gerekirciler? Hepinize merhaba. Aslanın ağzında ekmek, kendinden başkasına yarayan yemek. Ne onurlu şey alın teri, göz nuru, gözümün nuru. Merhaba. Ey takkesi düşüp keli görünen, kral çıplak demeye üşenen. Ali'nin başından Veli'nin başına, Veli'nin başından Ali'nin başına geçirilen külah. Tek sigortamız maşallah, maşallah, maşallah. Tek umudumuz iyi olur inşallah, inşallah, inşallah. Merhaba. Aziz Nesin merhaba. Sahneye onlar çıktı. Ve yani orada Veli... Siz bu tiyatral gelişimi nasıl sağladınız çocuklar? Bir mikrofonu İlhan yan Hoca tarafa sayesinde. verirse bir anlatsana. Şimdi siz biraz önce şarkı söylüyorsunuz, bir yandan da oyun oynuyorsunuz, mimikleriniz var. Bunları nasıl Dün de geliştiriyorsunuz? öyleler. Dün bir Rum kızını oynadı mesela. Ben Eleni'yi oynamıştım dün. Dün Ama nasıl, oyunculuğu nasıl çalışıyorsunuz? Drama dersinde falan Bir şey mı söyleyeyim mi? çalışıyorsunuz? Yoksa Yok, içinizden mi geliyor? Çocuklara dün bir örnek verdim. 5 sahne provasına çıkardılar dünkü müzikali. 5 tam gün çalıştık sadece. Tamam. Ama mesela ben şimdi 20'sinde konserde çıkacağım. 20'sinde Tamam. notalar dün geldi, dün akşam. 18'inde prova var dediler. Yani yarın prova var. Evet. Şimdi ben bir profesyonel olarak bugün bu notaların çıktılarını alacağım, çalışacağım, yarın hazırım. Çünkü benim mesleğim bu. Tamam. O provaya tam gitmek zorundayım. Bu çocukların mesleği bu değil, öğrenci. Değil. Metni veriyorum. Şu tarihte istiyorum. O tarihte çakı gibi geliyorlar. Allah Yani benim öğrencilerim, onlara da söylüyorum. Keyif ya, alıyorsunuz. profesyonel olsalar bu kadar. Baksana bakışlarına bak. Keyif alıyorsun. Evet evet diyor. Sen kendini tanıtır mısın? Ben Zeynep Rüya Doğan. Ay çok Ben de 7. sınıfa gidiyorum. Ben ilkokulda başka bir okula gidiyordum. 5. sınıfta Ekin Koleji'ne geldiğimde zaten ilk şiir gecesinde sahneye çıkmıştım. Daha önce ben sahneye çıkmamıştım yine. Bir tuhaf şairlikte sahneye çıktım. Bir Bertolt Brecht oynadı. Oo. Pamuk Prenses kıyafetiyle. Ben zaten o şiir gecesine sahneye çıktığımda demiştim ben sahneyi çok seviyorum. Yani zaten o günden beri tiyatroya, oyunculuğa yöneldim. 6. sınıfta da zaten çok mutlu olmuştum bu İlhan Hoca uvertürü duyurduğunda bize. Çünkü İlhan Hoca da bence anlamıştı. Çünkü 5. sınıfta çok istiyorduk biz böyle etkinliklerde yer almak. Duru da, Barış da öyle. Ve o kadar mutlu olduk ki biz bunu duyunca. O yüzden yani İlhan Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. canım O benim. olmasaydı Ha, gerçekten. Sen kaç yaşındasın? şu an? 13 yaşındayım ben de. Beraber aynı sınıftalar, 7 hepsi. Uvertür diyor. Uvertür ne biliyor musunuz? Uvertür biz değerli Kaya Demircan'la, İzmir Devlet Opera Balesi sanatçısı Kaya Demircan'la bir 14-15 şarkıdan oluşan çocuk şarkıları potporisi yaptık. Senfonik bir potpori. Ve bu 3 fıstık o potporide solist. Önümüzdeki hafta 23 Nisan Atatürk Kültür Merkezi saat 15'te İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile Tekrar beraber o konser uvertürü söyleyecekler. Evet. Ay ne kadar güzel. İstanbul'a gidiyoruz haftaya. Çok heyecanlıyız. Ama İlhan Hoca gerçekten bence bizim için çok büyük bir şans. Evet. Mesela ben 3 senedir üst üste sürekli şiir gecesine çıkıyorum. 5'teyken Uyuyan Güzel oynadım. Geçen sene beni erkek çocuğu yaptı. Erkek çocuğu oynadı geçen sene. Bu sene de Rum bir karakterim. Yani o Bir kadar tiyatrocu. bambaşka Tabii tabii. karakterler Çok büyük ki. oyuncular. Ne olmak istiyorsun? Çok büyük oyuncular. Açıkçası öyle tam bir hayalim. Yani Hayal benim mi? tam bir hayalim. Yani ben oyuncu olmak Zaman istiyorum. tabii ki daha çok küçüksünüz. Ben Sen oyuncu ileride olmak istiyorum. Senin arzun var. Evet. Harika. Barış sen?
Benim adım Barış, soyadım Çağlar. Ben yani ileride meslek olarak çok bilmiyorum ama mimar belki. Belki. Daha çok ben voleybol yani sporla ilgileniyorum. ilgilisin. Voleybol oynuyorum. Ama müzikle de çok ilgim var. Ben müziğe bayağı küçükken başladım. Yani aslında ben söylemiyordum. Ben çalıyordum. Yani Aslında davulcudur, illüzyonisttir falan. annemlerin Tabii. tencerelerini alıp böyle Evde iki çubuklarla tane davulu çalıyordum. var. 2 davulu güzel. var evde. Ne büyük şans. Gitarlar, piyanolar güzel. bilmem neler. Çok Sonra güzel. işte İlhan Hoca'yla da tanıştım Ekin Koleji'ne gelince. Yandın ondan sonra. Tabii. Ha bir de sahnedesin ondan sonra değil mi? Yani İlhan Hoca'yla tanıştığımdan beri sahneye alışkınım. Ben eskiden çok korkuyordum sahneye çıkmaya. Tabii ki. Eski okulumdayken de çok korkuyordum ama şu an Artık hiç alıştın. korkmuyorum, alıştım. Sen kaç yaşındasın Barış'cığım? Ben 7. sınıfa gidiyorum, 13 yaşındayım Sen ben de de. 13 yaşındasın. Aynı okul, aynı şey. Vay vay vay. Beraber. Ne zevkli. Tabii. Harika. Ya çocukların bambaşka hayalleri de olabilir. Yani oyuncu olmak isteyebilir, belki ileride Tabii, mimar tabii. olmak isteyebilir ama o sanat, spor geçmişi ömrünüz boyunca unutmayacağınız mirasınız. Ama ya ben bu okula gelmeseydim hani belki de tiyatroyla falan hiç İlgin tanışmayacaktım. olmaz mıydı? Yani aslında buraya geldiğimde ilk bir sonuç işaretle çok çalışmıştım hani seçilmek için. Ama hani o içimden gelen arzuyla birlikte daha çok yaptım seçmelerde, daha iyi yapmaya çalıştım. Ve hani o sahneye çıktığımdaki heyecan, o mutluluk yani çok paha biçilmez bir şey. Ay ne güzel, harika. Ben de Ne? aslında Çabuk söyle. ilk defa sahneye çıkışım değildi 5. sınıftayken. Ben zannediyorum ki ilkokul 3'te beri piyano çalıyordum ama 5. sınıfta biraz O bilmiyor böyle ama onun gizli videolarını biliyorum Ya. ben. Bağlama eşliğinde uzun ince ilkokulda. Var yani. Var. ben böyle ilkokuldayken de aslında uğraşıyordum ama sonra 5. sınıfa geldiğimde akademikle birlikte devam ettiremediğimden dolayı onu bıraktım. Hatta aslında annem bu sene bana demişti ki sen bu sene sadece bir tane etkinliğe katılabilirsin. Evet. Ama ben biraz inat bir insan olduğum için gittim Aynısı. inadına daha çok etkinliğe katıldım. Ya ben de aslında küçükken hep böyle şarkı söylüyormuşum. Benim böyle minik videolarım var. Böyle televizyonda gördüğüm dansları yapıyormuşum. Böyle şarkı söylüyormuşum. Dans ede de kelimeleri yanlış söylüyorum ama o kadar tatlı ve komik gözüküyormuşum ki. O zamandan beri şarkı söylüyormuşum Canım, yani. böyle Başlangıçtan tiyatroda. beri var yani hepiniz için. Volkan Bey geldi dün okuldan almaya Zeynep'i. Ya ne yapacağız? Oyuncu olacağım diyor. Başka bir şey demiyor. Allah Bu arada 99 olan dersi yok mesela. Genel derslerinde Tabii başladı. yani şimdi Ne güzel. Müthiş bir şey çocuklar. gibi Tebrik yani. ederim. Defne senin de hayalin herhalde artık bilmiyorum sen ne olabilirsin ki başka türlü? Anne öğretmen, müzik öğretmeni, baba müzik öğretmeni, sabah akşam şarkı söylüyorsun. Ne hayal ediyorsun? Uzun bir süredir böyle bir hani gruplar oluyor ya, yarışma grupları. Evet. Manifest gibi. Evet, öyle. Onlara katılmayı düşünüyordum. Ben de uzun çok bir zamandır. istiyorum. Dans Çok ediyorsunuz istiyorum o ama zaman. yurt Dans dışında veya burada da olur yani fark etmiyor. Evet. Katılsam yeter yani. İstiyorum böyle. Dans, Vallahi güzel. Türkiye dördüncüsü geçen senenin takımıyla birlikte R&B Hip Hop Türkiye Dans Federasyonu'nun. Şimdi hafta Hocam o sonu 7 saat 2020'deki antrenman. birinciliği konuşuyorduk. Başka şeye geçtik biz şimdi. Çocuklar olunca. O şarkıya bir girer miyiz? Hadi beraber. No, biz muhabbet uzadıkça uzuyor yemin ediyorum. Çok haklısınız valla. Biz öğretmenler biraz konuşuruz hocam. Sıkıntı yok hocam. Çok güzel. Onun mavi deniz gözleri parlıyor hep ufuklardan. Anıt gibi durur sözleri, çıkmıyor hiç akıllardan. Taşırım bu gururu bugüne doğduğum andan. Çünkü her çocuk gibi benim adım da 23 Nisan. Atamın yolunda yılmadan, yürürüm durmadan, geriye bakmadan. Çağlayıp coşarım sel gibi, akarım çünkü ben 23 Nisan. Egemen bir milletin parlayan yıldızıyım ben. Gelecek o güzel günlerin beklenen müjdesiyim ben. Egemen bir milletin parlayan
adım ışıltıdır gözlerde. Ben 23 Nisan. Umuttur benim adım, çiçek gibi açarım ben 23 Nisan. Yaşamdır benim adım ışıltıdır gözlerde. Ben 23 Nisan. Umuttur benim adım, çiçekler gibi açarım ben 23 Nisan. Ben 23 Nisan. Ben 23 Nisan. Vay 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 ya. Ay çok güzel. Vallahi bayıldım. Şarkı harika. Çocukların böyle o inançla, o tutkuyla söylemeleri ne kadar güzel bir şey ya. Öyle bir şarkı oldu bu. Bravo size. Bravo. Yani o piyano dersi gerçekten akşam karşıya kaçar. Atamın yolunda yılmadan diye. Hemen 1-2 gün içinde orkestrasyonunu yazdım. Şarkı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1. oldu. Of ne kadar güzel. Ladrengin Atilla. Bir tanecik kızım ya. Şimdi o lise sonunda falan, lise 3'te. Lalle kaydı yaptık. Gönderdim Ankara'ya. Evet. Meclise gönderdim. Tamam. Ondan sonra bir haber çıktı. 487 şarkı katıldı Vay yarışmaya vay diye vay, haber ne okudum. güzel. Meclisin konferans salonu. Yani ana genel kurulu salonunun karşısında, meclis lokantasının altında. Evet. Çok özel tecrübeler tabii yani. O mecliste orada bulunmak. İşte Tabii ki, tabii çok ki acayip müthiş bir şey. Defne ile davet edildik. Meclisin açılışına davet edildik. Ay ne kadar güzel Tabii, ya. Ve tabii. sonra birincilik geldi. Tabii. Başka ödülünüz var mı hocam ondan sonra? Var. Bir yıl sonra da bunun üzerine Daha devam mı ediyor ödülünüz? 2024'te İlkbahar'ın şarkısı var. Evet. var. O nasıl bir şey 2023'te hocam? Cumhuriyet'in 100. Onu da yılı için söyleyelim. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Ay ne bir kadar güzel. yarışma açtı. Ya. İşte İlhan hocamı tanıyın. Estağfurullah. Genç çocukları tanıyın. Orada müthiş. orada 2. oldu şarkım. Hocam o nasıl bir şarkı? Adı çok güzeldir o da ya. Söyleyelim Ama bir şey hocam. ona da rengine söylettim. Hatta onu Zeynep'e söylettim bir de. Zeynep de gelsin ya. Zeynep sen de Zeynep gelsene. Tanrıverdi de gelsin. Zeynep'i de tanıyalım. Evet. Bak Dün, şimdi. dün çıkan albümde aslında Rengin'le Zeynep. beraber Zeynep düet yapıyor. Ben 23 Tamam. Nisan'da gel çiçeğim. Mükemmel. Mükemmel. Zeynep'ciğim seni de tanıyabilir miyiz? Ben Zeynep Tanrıverdi. Ben Ekin Koleji'ne lisede geldim. Yani herhalde lisede Ekin Kolej'e gelmek şu ana kadarki en büyük şanslarımdan Ne biri. kadar güzel. Çünkü İlhan Hoca ile tanıştım. Canım benim. Ben pandemide asıl şarkı söylemeye başladım. Ondan önce hem solfej dersi alıyordum hem de piyano çalıyordum sadece. Evet. Pandemide Şan hocamın beni ikna etmesiyle birlikte işte bir anda şarkı söylemeye başladım. Ondan sonra işte ama kapalı kapılar ardında her zaman utangaç bir insandım Utangaç çünkü bir kimsenin insan. duymasına falan izin vermiyordum şarkı Serkan Hoca, söylediğimi. Serkan Taylan, İzmir Devlet Opera Balesi sanatçısı. Ona da selam olsun. Genelde zaten belli yaşlarda herkes çok utanıyor ama ya. Utanıyorlar. Ben Kaçınılmaz. yani çok utangaç. Daha da Hani utangaç. annemlerin bile duymasına Ben mesela izin ne diyorum vermiyorum. çocuklara biliyor musun? Ben utanmıyorum. Sen bana utanmaz mı diyorsun şimdi falan diyorum çocuklara. Hayır öyle demek istemedim diyor. Niye utanıyorsun diyor. Evet harika. İşte Sonra? sonra liseye geçtim. Lisedeki ilk müzik dersi hiç unutmam. Daha ilk çarşamba, perşembe günlerinden biri. Evet. İlhan Hoca bizi böyle bahçeye çıkardı. Şey söylüyoruz hatta İlhan İrem ağlama arkadaş diye. Ağlama. Arkadaş. Evet, çok güzel. Sonra ben hocanın yanına gittim. İşte dedim ki hocam ben normalde şarkı söylüyorum. Hani söyleyeyim mi falan dedim. Evet. Söyledim sonra ufak bir kuple orada söylemiştim. Ondan sonra biz lise konseri yaptık değil mi hocam? Barbekü partisi falan bir şey yapmıştık. Biz o sene Cumhuriyet'in 100'ünü o yıl mı yaptık? Hayır, Yok, ondan bir sonraki 10. yıl sınıf. yaptık. Barbekü partisi yaptık. Liseye hoş geldin. Lise- Akşam Aynen. çocuklar mangalın başına geçer falan, top oynanır Çok falan güzel. bir şeyler. Biz de ses düzeni Liseye kurduk. hoş geldin. Liseye hoş Evet. geldin. Sonra... Zeynep'lere bir iki mikrofon kurdum ben. Zeynep Melis vardı başka bir arkadaşı. Doğaçlama yani bir iki tane de önceden prova yaptığımız şarkı oldu. Çıktılar. İlk orada çıktı söylediler bayağı. Orada nasıl oldu peki? O da çok güzeldi. O benim ilk insan içinde şarkı Evet. söylediğim an. Herhalde aşırı utanmıştım. Çok da heyecanlıydım. Çok güzel oldu. Sonra ben bunu daha çok yapayım. Hani. Yaparım. Yani yaparım dedim. Çünkü çok sevdim Ne söylemeyi. kadar güzel. Ondan sonra işte her sene bizim okulda olan şiir geceleri başladı. Ben dedim hocam ben şiir gecesine rol alabilir miyim diye. Sonra İlhan Hoca bana bir an dedi ki bütün şiir gecesinin şarkılar senin. Haydi 8 mi 7 bakalım. mi şarkı var. Atilla İlhan oynadı. Dedik hepsi senin. Tabii Atilla İlhan'da şey var. Ergüder Yoldaş var. Sultani Yeger. Vedat Sakman Ayrılıkta Sevdaya Aman, dahil. aman. Ahmet Kaya O Mahur Beste çalar. 6-7 tane şarkısını Şarkı Atilla var. İlhan'ın Zeynep tek başına. Söylüyor. Evet. Atilla İlhan'ın mesela şeyi vardır. Fransa yılları vardır. Ondan sonra oraya bir 7. sınıflara bir koreografi yaptım. Orada Edith Piaf söyledi.
Allah Allah. Müthiş. Yani böyle Her şey var. Fransız bir şey söyleyeyim mi? Yani kendinin farkında değil yani. Kendinin farkında değil yani. Az önce bir şarkı söylemişti. Çok güzeldi Tabii. gerçekten. Şimdi ne söyleyeceksiniz hocam? Çok özür dilerim, kesmedim seni istiyorsan. Ay, yo, yo, Bitir sen de. Başka ne diyeyim? İşte sonra ben zaten şekersen sonra söyledim. Sonra ben İlhan Hoca'nın yakasına yapıştım. Hocam ben de burada rol edeyim. Diğer sene kişi gelse ben tekrar rol edeyim falan diye. Öyle sonra hiç bırakmadım. Zeynep tabii bir yıl sonra ben Cumhuriyet'in 100. yılı için Cumhuriyet'in Yüzü diye bir suite yazdım hocam. Tabii şey de ödül kazandı. Binler Yaşa Cumhuriyet de ödül kazandı. Şimdi o biraz önce bahsettiğimiz, girdiğimiz Cumhurbaşkanı- şey Evet. ödül kazandı. Önce onu dinleyelim Hadi hocam. onu yapalım. Karman çorman olması Evet, çok iyi. ben Siz çok inanılmazsınız affedersiniz, çünkü. Yani. pardon. Tempo muhteşem. Yani gidiyor geliyor. Hangisi? Hadi beraber. Hangisi? 1, 2, 3, sevgin hep Yüreğimde kanatlanır gönlümde, öyle büyük bir aşk bu, sığmıyor kelimelere. İçimde yanan ateş, sımsıcak bir güneş, seninle nefes alırım, çiçeklenir toprağım. Kalplerimiz bir arada, en güzel şarkılar dudağımda. Gururla, inançla, sevinçle, mutlulukla, selam olsun yeni bir yüzyıla. Ay yıldız gölgesinde, Türk'ün her zerresinde, tam 100 yaşında Cumhuriyet. Atatürk'ün izinde şimdi ve son nefesimde, ilelebet yaşasın Cumhuriyet. Cennetin köşesinde, masallar ülkesinde, tam 100 yaşında Cumhuriyet. Milyonlarca tek yürek, yüreklerce tek dilek, sen binler yaşa Cumhuriyet. Binler yaşa Cumhuriyet. Binler yaşa Cumhuriyet. Vay. Bir an ne zaman Harikasınız. çalmıyordum, kusura bakmayın. Harikasınız. Hocam peki bu ödül aldı. İkincilik aldı. Ödüllere Onu devam. Cumhurbaşkanımızın elinden aldım bundan. Ay, Yani her siyasi müthiş. liderden hocam bir şey aldım. Ödülünüz Ödül var. aldım. Çok güzel Ay, hocam. çok güzel ya. Birçok şarkı. 23 Nisanlar, Cumhuriyet Cumhuriyet Bayramları. Bayramları, evet. Her şeye yaptığınız şarkı. Evet, biraz öyle oldu. Bu yarışmalar teşvik ediyor insanı Emre Bey. Ben de Yani. onu diyeceğim şimdi aslında hocam. Şimdi Türkiye'de çok yarışma var aslında. Birçok yarışma kurgulanıyor ama ben bunun çok önemli olduğunu inanıyorum. Muhakkak. Bu yarışmaların devam etmesi, daha çok çocuk şarkısı yapılması gerektiğini inanıyorum ve bu yapılan şarkıların daha çok duyulması gerektiğini inanıyorum. Evet, eksik Buna- olmayın ya. Bu evet. noktada bize destek oldunuz. Çok sağ olun. Estağfurullah ama ben bunu özellikle bu videoyu izleyecek olan herkesin sahiplenmesi gerektiğine inanıyorum. Bütün televizyon kanallarının. Çünkü çocuk şarkılarını duyurmadığınız zaman çocukların şarkısı olmuyor. Hep büyük şarkıları çocuklara yakıştırılıyor ve Maalesef. bu doğru bir şey değil. Çocukların çocuk şarkısı olur ve çocuk şarkı söyler. Bakın nasıl bir enerji var. Böyle bir enerjiyi hangi şarkıda yakalayacaklar yani? Şahane bir şey hocam. Bu kadar güzel genç varken hocam durmayın. Hadi bir tane daha. Tabii. Öyle mi? Tabii. Ya beraber ya solo alalım. Şöyle yapalım Gençleri mı? hep dinleyelim. Eğer Valla bayıla bayıla. sizin 23 için- Nisan. Sizin için uygunsa Buyurun. Cumhuriyet'in Yüzü suite'i için Zeynep'e özel bir solo Tamam. tasarladım. Hocam bizim için uygun. Harika. Ve tam Zeynep'in söylemesi için bir Tamam. Nazım Hikmet bestesi. Tamam. Nazım Hikmet şiiri besteledim. 26 Ağustos sabahını Olur. anlatıyor. Sevgili arkadaşlar, şaka değil, lütfen İlhan Hoca'nın albümlerini dinleyin. Ya ben dinlediğimde aralarında öyle şarkılara bayıldım ki ben bir tane istek de vereceğim ona biraz sonra. Harika. Haydi. Tahmin ediyorum böyle. Haydi. Şiir Nazım Hikmet, beste bendenizin efendim. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki. Şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki Mavzerinin yanında, birdenbire 5 adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu.
Paşalar 3 dediler, o saati sordu. 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak, karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak, Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Sarışın bir kurda benziyordu. Sarışın bir kurda benziyordu. Sarışın bir kurda benziyordu. Sarışın bir kurda benziyordu. 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 Sarışın bir kurda benziyordu. Sarışın bir kurda benziyordu. Vay 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 vay. Çok güzel şarkılar ya Zeynep. Ne kadar güzel söylüyorsun. Çok güzel bir ses rengin affedersin. var. Çok etkileyici. Çok duru. Böyle yani çok yani parçaya girdiği anda böyle bir Tabii. ne oluyor falan. İlk dinlediğinizde Zeynep ne hissettiniz okulda? Şimdi o korkak korkak şarkı söylüyordu da. Biraz öyle. Ama sonra bir şey açıldıkça- söyleyeyim mi? Yani o bahsettiği kadar da öyle çok da Değildi, o değil şeyini mi? bekliyordu o. Yani o bir alan bekliyor. Bir alan bekliyor. Aslında herkes bekliyor hocam. Bekliyor, ya. bir alan, bir Bütün destek, bir şey. Türkiye'deki herkes, çocuklar, gençler, okullarında çok yetenekler. İşte biraz önce aslında anlattığı Defne'nin hani diyor ya bir yarışma olsun, bir şey olsun, kendimi göstereyim. İşte bu yarışmaların çok alanda düzenlenmesi Muhakkak, lazım. Sadece işte Türkiye'deki K-pop veya işte benzeri türevler değil, farklı türlerde de çocukların kendini gösterebileceği ve bence devletin desteklediği çok yarışma olması lazım. Gerçi var, yok değil ama daha çok olması lazım bence. Çünkü çok yeteneğimiz var. Var Çok güzel gerçekten. yeteneğimiz Biraz var. naçizane bir şey söylemek istedim bu noktada. Ben geçtiğimiz sene bir çocuk beste yarışmasında jüri üyeliği yaptım. Harika. Artık eksik olmasınlar. Yani böyle hani işin uzmanı diye naçizane bendeniz davet ediyorlar ondan sonra. Şunu fark ettim. Yani gelen 100 civarında şarkıyı inceleme şansım Evet. oldu. Abartmayayım ama yarısından fazlası çocuğa bir şey öğretmeye çalışıyor. Evet. Tavsiye veriyor. Doğru yolu gösteriyor. Ama çocuk çelişkili bir varlık. Yani bugün öyle, yarın böyle 10 dakikasını tutmuyor. Yani biraz önce coşup şey yapan çocuk bakıyorsun ağlıyor kenarda. Ne oluyor ya diyorsun. Hiç anlamadığım bir şey. Bambaşka bir dünya ve sen 1986 model çocukluğunla 2026 çocuğuna hala diyorsun ki kaplumbağa diyorsun, tavşan diyorsun, bir şey. Ya abi tamam, onlar okey. Okey de bu çocukların başka çelişkileri var. Bak bu yeni neslin çocukların başka dertleri var. Bunlar, bir uzmanla görüştük sene başında seminerde, ODTÜ'lü. 17 iş değiştirecekmiş büyüdüğü zaman. Yani şimdi dünyadaki insanların %82.1'i mutsuz olduğu işlerde çalışıyormuş. Şimdi böyle bir geleceğe hazırlıyorsun çocuğu. Çok ne olacağını bilmiyoruz yani. Yani 2040'ta olması gereken gelecek planlamaları 2020'lerde olmuş. Yani gelecek öne çekilmiş durumda teknoloji anlamında falan. Doğru. Yani karman çorman bir yere gidiyor. Nereye hazırladığını bilmediğin bir çocuğa hala diyorsun ki işte sabah kalk dişini fırçala. Ya kardeşim bir git ya falan diyor insan. Ya şey fark ediyorum, çoğu böyle aileler salıncakta çocuğunu sallıyor parkta. 1, 2, 3. Ya kardeşim bir şey öğretmeyin artık her dakika şu çocuklara yani. Sürekli bir şey öğretmek, bir şey tavsiye etmek Yani onun zorunda. hayatını paylaşmakla alakalı bir şey. Birinci olan yapılması şarkı lazım. nasıldı biliyor musun? Nasıl? 5 nota. Yeni doğmuş bir çocuğun hikayesi. Parmaklarım küçük ama oyunlarım büyük diyordu mesela.
Merakım çok. Her gün öğrenirim, yeni bir şey keşfederim. Dokunup öğrenirim, hata yaparım çünkü merakım çok. Ve 5 nota do re mi fa sol do majör bir şarkı. Mükemmel ve bir akan bir böyle ritim, doğru ritim. Mesela YouTube'daki kalabalıkta ritmi bulamıyorsun. Yani tema bazen çok güzel, çok iyi, çok dinlenen besteciler var, gruplar var çocuk müzikleri yapan. Çok güzel temalar, çok şımarık temalar, çok çocuk gözünden temalar. Bu sefer şeye takılıyorsun, doğru ritim yok. Yani doğru ritim derken daha iyisi olmalı, daha iyi armoni olmalı, daha zengin çok seslilik. Benim bütün telaşım bununla ilgili. Benim gibi başka besteciler var. Birisi Mahmut Sözer mesela. Yakın arkadaşım, nefis çocuk şarkıları, çok rafine çocuk şarkıları vardır. Can Tekin Kafalı keza, Fatih Peşmen. Fatih Peşmen'in şarkısı zaten Tebessüm. Bana sorarsanız bir Nirvana'dır çocuk şarkıları müziğinde. En üst noktadadır. Yani muhteşem bir şarkı ya. Olamaz. Çalıyor musun? Çalıyor. Hadi yapalım gelin. Hadi gelin. Hadi gelin Kim bakalım. gelecek? Muhteşem. Ya artık çocuklara bir şey öğretmeyelim ya her dakika. Bari şarkıda öğretmeyelim yani. Ona bunu ötekini ezberletmeyin artık. Hadi bakalım. Defne'den bir şey istedim. Defalarca istedim. Yapmadı. Kızdım çocuğa, tamam. Sonra kendime kızdım. Özür dilerim. Niye kızdım sana diye. Dedim ki kardeşim bu senin için önemli. Onun için o başka bir insan ya. Onun için önemli değil. Israrla yap. O şarkı nasıl? O şarkı bu şarkı. işte. Söylesenize hocam. En sonunda Defne bana söylüyor bu şarkıyı. Hadi. Hadi. Yollarım açık al. Otları yolmayın. Belki ben onları seveceğim. Şunu bunu ötekini ezberletmeyin artık. Belki ben unutarak öğreneceğim. Her sayfayı çevirmeyin, her yükümü kaldırmayın. Kaybolacağım, kısa yolu göstermeyin. Çünkü bir kulağımdan giriyor, bak ötekinden çıkıyor. Ben de biliyorum doğruyu ama canım da yanlışı çekiyor. Bir kulağımdan giriyor, bak ötekinden çıkıyor. İstediğin kadar anlat, sen yine hepsini unutuyorum. 40 kere söyledin anladık, bana ne 41'i istiyorum. Bir kulağımdan giriyor, bak ötekinden çıkıyor. Ay Tabii çok bir tatlı. kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor Defne. Umrunda değil ki. Ben ısrar ediyorum. Şunu yap, şunu yap, şunu yap. Ama 45 yaşından sevimsiz Bir tane adam. şarkınızı dinlemiştim söylemiştim size galiba. Bazı yalanlar. Ya o şarkı nasıl bir şey ya? Onu ben kendime yazdım biliyor musunuz? Ay ben böyle lütfen sizden rica ediyorum. Olur. Defne Bazı hatırlıyorsun yalanlar. mu? Hadi gel. Sevgili Hocam arkadaşlar. bizi söyleyin. Tabii isteyen Lütfen söyleyebilir söyleyin. arkadaşlar. Bazı yalanlar arkadaşlar mutlaka dinleyin. Ben böyle dinlediğim zaman gözlerim doldu ya. Çok fena Öyle değil hissettim. mi? Evet. Ama nasıl bir çocuk şarkısı bu hocam? Ben nasıl niye dinleyeyim? Ben kendi çocukluğuma yazdım o şarkıyı. Bir şey diyeceğim hocam. Aslında Affedersiniz. yollar çalışsın bir şey olmaz. Aslında eskinin hani Barış Manço'nun Arkadaşım Eşek şarkısı. Ne? Bütün şarkıyı herkes ne diyebilir? Ay ne güzel şarkı. Aslında o kadar dramatik sözleri olan Aslında. bir hikayesi vardır ki. Tabii. Bazı işte çocuk şarkıları güzel. Sizinki de öyle. Bu şarkıyı Yalçın Turan'ın Çocuklar Kardeş Oldu musundan ilham aldım aslında. Çünkü daha bir ballanır uyku çocuklar kardeş oldu mu, barışır artık kurtla kuzu, çocuklar kardeş oldu mu? Ya bir türlü kardeş olamıyoruz ki. Hani güzel olacaktı Çok doğru. diye bir hikayesi var. Bakın dinleyin arkadaşlar. Haydi. Of. Bazı masallar ne anlatır hiç anlamam. Bazı şarkı sözleri bir acayip. Bazı kitaplar çok mu çok kalın. Bazı yalanlar doğru ve yalın. Anlatırlar her an baharmış gibi. Hiçbir sarı yaprak dökülmez mi ki? Oysa bir ayaz vurunca yüzüne. Üstelik yaz günü donduk mu ne? Yoksa hayat masal gibi Süslü değil mi? Pembe rüyalar 3-5 saniye mi? Hani kurtla kuzu barışacaktı. Hani uykular ballanacaktı. Hani biz birazcık büyüyünce, hani her şey güzel olacaktı. Hani kurtla Kuzu barışacaktı.
Hani uykular ballanacaktı. Hani biz birazcık büyüyünce, hani her şey güzel olacaktı. Yalan be çocuklar. Masallar, Yalan kızım. şarkılar, Şarkılar, kitaplar kitaplar. ve yalanlar. Bir tek yalanlar doğru. La 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 Ay çok güzel ya. Harika hocam valla. Bir saat oldu. Vallahi kusura bakmayın. Hayır Lütfen, kusura çok bakacak bir şey yok. affedersiniz. Çocuklar o kadar enerjik ki daha bir saat daha rahat rahat şarkı Onlar söyler. her şeyi yapar. Durduramazsınız. Sizin söylemek Çok istediğiniz hızlı ne var? geçiyor. Evet canım. Ne istiyorsanız söyleyin şimdi. Kamera sizde. Güzel Bugün- söyledik mi sizce? Güzel söyledin. Çok güzel ben baba oldum. Hadi bu şarkıyla el sallayalım o zaman. Bir şey söyleyemiyorsak. Hadi. Söyle bir şey. Haydi. Sözleri Fatih Beşler. İstedim ki sokakta asık suratlı kalmasın. Büyükler büyüdükçe Büyükler büyüdükçe. gülmeyi unutmasın. O zaman sayalım. Son 2, 3, 4 bir merhaba ile selamladım insanları. Okul yolunda gördüğüm minik karıncayı. Yaşım küçük ama içimdeki kıpırtıyı biraz neşe katıp büyüklere size veriyorum. Dararara, hayat gülünce çok güzel. Dararara, hayat gülünce çok güzel. O kapkara bulutları dağıtıp atmalı. Herkesin yüzünde bir küçük tebessüm olmalı. Kapkara bulutları dağıtıp atmalı. Herkesin yüzünde bir küçük tebessüm olmalı. Dararara, dararara, herkesin yüzünde bir küçük tebessüm olmalı. Dararara, dararara, herkesin yüzünde bir küçük tebessüm olmalı. Emre üzerine bir alkış sağ olsunlar olsun. Süperler. Ben teşekkür ederim. Gerçekten harikasınız. Bu olmayın. videoyu inşallah 23 Nisan'da yayınlayacağım. Ben gene de sizlerden 23 Nisan'la ilgili çok kısa hepinizden tüm Türkiye'de bu videoyu izleyecek kişilere hepiniz tek tek şöyle bir mesaj gönderin lütfen rica ediyorum. Herkesin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Harikasınız. Lütfen tek tek söyleyin. Umarım herkesin 23 Nisan dilediği gibi çok coşkuyla ve nasıl diyeyim eğlenceli geçer. İnşallah. Barış'cığımı görelim şöyle. Aynı şekilde 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Mutlu geçsin. Yani hep mutlu olun. İnşallah çocuklar. Tüm çocuklar sürekli gülsün. 23 Nisan'ınız kutlu olsun. Harikasınız. Her çocuğun 23 Nisan'ı kutlu olsun. Biz o sırada İstanbul'da olacağız ama oradan size selamlarımızı göndeririz. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 23 Nisan özel konseri. Bendeniz'in de 4 şarkısının olacağı, öğrencilerimin sahnede olacağı bir konser. Atatürk Kültür Merkezi'nde 23 Nisan 2026 Perşembe saat 15'te. Harika. İstanbullu dostları, çocuk müziği severleri 23 Nisan'ı bizimle kutlamak isteyenleri bekleriz efendim. Çocuklar harikasınız. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere o zaman. Çok Sizleri teşekkür ederiz. izlemek isteyenler İzmir'de izleyecekler, İstanbul'da izleyecekler. Çalışmalarınız devam edecek hocam. Genç arkadaşlarımız da kariyerlerinde, hayatlarında başarılar diliyorum. Sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür Biraz ederim. sonra selfie'mizi alırız ve elektrikler kesilmiş. Yo ne oldu? İyi ki doğdun diye girecek sonra. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Hocam sağ olun. Tamam. 흔들림 없이 미래를 향해 We see the vision you made Now we're never afraid 꿈을 펼쳐 right now 길을 밝혀준 엠브레 호자 세상이 우리를 불러 멈출 수 없는 이 떨림